Merhaba yengeçler, Temmuz ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Bu arada Çek odasınız efendim. Temmuz ayının şöyle bir giriş enerjilerine bakalım istiyorum. Çünkü Temmuz ayı sizin için yılın en güçlü dönemlerinden biri olarak başlıyor. Güneş ve Jüpiter Yengeç burcunda kişisel parlamanızı destekliyor. Kendinizi daha umutlu, güçlü, iyimser ve görünür hissedebilirsiniz. Güneşin ışığı sizi aydınlatırken Jüpiter de yaşam alanlarınızı genişletmenize, özgüvenle ilerlemenize yardımcı oluyor. Bu ay hem fiziksel görünümünüzü hem de yaşam duruşunuzu yenileyebilir. Sizi mutlu edecek yeni girişimlerle, cesaretle adım atabilirsiniz. Merkür Aslan burcunda bu arada gelirler evinizde güçlü fikirlerle para kazanabileceğinizi gösteriyor. Ancak Merkür'ün Plüto ile yaptığı karşıtlık maddi konularda güç savaşlarına, kıskançlıklara veya zorlu pazarlıklara işaret edebilir. Düşüncelerinizi savunurken ısrarcı ama esnek olmanız önemli. Neyse ki Satürn'ün Merkür'e yaptığı bir destekleyici açı da var. Maddi planlarınızı sağlam bir temele oturtmanıza yardımcı olacak. Mars ve Ay da Başak Burcu'nda seyrediyor. 3. evinizde zihinsel temponuzu hızlandırıyor. Bu dönemde eğitim, yazışmalar, yakın çevre ilişkileri ve kısa yolculuklar ön planda olabilir. Aynı zamanda pek çok işle ilgilenmek isteyebilir. Zihinsel olarak kendinizi yorgun hissedebilirsiniz ancak detaylara hakim olmanız sayesinde bu yoğunluktan kazançlı da çıkacaksınız. Venüs ve Uranüs ise Boğa burcunda ve kavuşum açısındalar. Sosyal çevrenizde sürpriz gelişmelere açık bir atmosfer yaratıyor bu da. Arkadaş gruplarını ve beklenmedik olaylar, ani tartışmalar ya da bazı bağların kopması söz konusu olabilir. Ayrıca bu etki dijital projeler, özgün fikirler ve topluluklarla ilişkilerinizde ani kararlar almanıza da neden olabilir. Satürn ve Neptün ise Koç burcunda kariyer evinizde uzun vadeli bir yapılandırma dönemi başlattığınızı gösteriyor. Hem sorumluluklarınız artıyor hem de hayal ettiğiniz başarıya adım adım ulaşmanız mümkün hale geliyor. Ancak bu süreçte sabır ve stratejiyle hareket etmek şart. Kariyerinizde daha idealist fakat gerçekçi adımlar atmalısınız. Ay düğümlerimiz Balık Başak aksında bir yıl boyunca sizlere büyük resmi görmekle detaylara saplanmak arasında denge kurmayı öğretiyor. Her şeyi kontrol etme ihtiyacınızdan sıyrılıp sezgilerinize güvenmeli, sizi büyütecek yönlere doğru esnek bir şekilde akmalısınız. Güneşle Mars arasında destekleyici açılar var. Kişisel girişimlerinizi hızlandırıyor. Hem fiziksel enerjinizi hem iradeniz yüksek olacak. Kendinizi gösterme, öne çıkma ve yeni başlangıçlar yapma konusunda gökyüzü sizi destekliyor. Sonuç olarak Temmuz ayına adeta sahnenin ortasında başlıyorsunuz. Gözler üzerinizdeyken hem parlamak hem de kalıcı adımlar atmak mümkün. Kendinize güvenin. Fırsatlar bu kez sizinle birlikte akıyor. Efendim giriş enerjilerimiz bu şekildeydi. Gökyüzü gündemimize geçmek üzereyim ama önce minik bir hatırlatma yapacağım. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, minicik de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Sevgili yükselen yengeçler, Temmuz ayı sizin için hem ruhsal olarak derinleşeceğiniz hem de kişisel hedeflerinizi gözden geçireceğiniz oldukça yoğun bir süreç olacak. Bu ay sizin ayınız. Ama bu defa sahneye çıkmadan önce biraz iç dünyanıza yönelmeniz, kararlarınızı derinleştirilmiş bir şekilde vermeniz gerekebilir. Ayın hemen başında 4 Temmuz'da Uranüs ile Venüs Boğa burcunun 29 derecesinde kavuşacak, sosyal çevrenizle ilgili ani gelişmelere işaret ediyor. Arkadaş gruplarınızda bir değişim, belki ani bir ayrılık ya da bir yeni tanışma yaşanabilir. Aynı gün Satürn retro öncesi durağan pozisyona geçiyor ve ardından gerilemeye başlıyor. Bu durum yüksek öğrenim, yurt dışı bağlantılar ya da inanç sistemlerinizle ilgili alanlarda
bir yeniden yapılandırma sürecini başlatabilir. Geçmişe dönük değerlendirmeler yapmanız, hayat görüşünüzü yeniden ele almanız gerekebilir. 5 Temmuz'da Venüs İkizler Burcu'na geçiyor. Bu geçiş bilinçaltınızı ve kapalı konuları hareketlendirecek. Gizli hayranlıklar, platonik duygular, eski aşklar ya da geçmişle ilgili duygusal temalar bu dönemde su yüzüne çıkabilir. İlişkilerde geçmişle yüzleşmek ama bir yandan da affetmek adına güçlü bir zaman dilimi. 8 Temmuz'da Uranüs İkizler Burcu'na geçiyor. Bu geçiş uzun vadeli olacak ve sizin için ruhsal özgürleşmenin kapısını aralayacak. Artık bilinçaltınızı, korkularınızı ve sizi sınırlayan düşünce kalıplarınızı kırmanın zamanı geldi. Ruhsal konulara, spiritüel çalışmalara yönelmeniz faydalı olabilir. Meditasyon, dua, namaz, rüyalar ve sezgisel çalışmalar size çok şey katacaktır. 10 Temmuz'da burcunuzun tam karşısında Oğlak Burcu'nda bir dolunay var. İlişkiler cephesinde çok önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Güneş sizde, Ay karşı burcunuzda. Üstelik ay düğümleriyle birlikte mistik bir dörtgen açı kalıbı yapıyor. Bu dolunayda bir ilişki tamamlanabilir, evlilik kararı alabilir ya da duygusal bağlarınızı yeniden değerlendirebilirsiniz. Bu mistik dörtgen biraz yönsüzlük hissi de veriyor. Aynı zamanda kariyer, hayat amacı ve özel hayat arasında bir denge kurma gerekliliği de doğabilir. 13 Temmuz'da Uranüs, Plüton ve Satürn arasında destekleyici açılar oluşacak. Bu gökyüzü kombinasyonu özellikle arkadaşlık ilişkileriniz, vizyonunuz, gelecek planlarınızla ilgili sağlam temeller atmanıza destek olacaktır. Özellikle eğitim, yurt dışı bağlantılar, yayıncılık veya sosyal projelerde destek bulabilirsiniz. 16 Temmuz'da Güneşle Ay arasında uyumlu açı ise sizin için duygusal rahatlama, içsel denge ve yaratıcı ifadenin kolaylaşmasını sağlayacaktır. Aileyle bağlar güçlenebilir ve bir ev meselesi netleşebilir. 18 Temmuz'da Merkür Aslan Burcu'nda retroya başlıyor. Bu da sizin için maddi konuları etkiliyor. Gelir gider dengenizi yeniden gözden geçirmeniz, önemli alım satım işlemlerini ertelemeniz gerekir. Kaybettiğinizi düşündüğünüz bir maddi konu yeniden gündeme gelebilir. 21 Temmuz'da gökyüzünde hayli zorlu açılar oluşuyor. Mars'la Güney Ay düğümü ev ve aile ağınıza kavuşuyor. Geçmişteki ailevi meseleler yeniden tetiklenebilir. Evle ilgili sorunlar, sorumluluklar artabilir. Aynı zamanda Venüs bu kavuşuma kare yapıyor. Arkadaş çevrenizle özel yaşamınız arasında bir çatışma yaratacak. İlişkilerde baskı altında hissedebilirsiniz. Yine de Güneş ile Uranüs arasında oluşan olumlu açı özgür kararlar almanıza yardım edecektir. 22 Temmuz'da Güneş Aslan Burcu'na geçiyor. Artık ilginizi daha çok maddi konulara ve özdeğer duygunuza çevireceksiniz. Maddi anlamda yeni girişimler yapmak isteyebilirsiniz. 23 Temmuz'dan itibaren Güneş ile Plüto arasında bir karşıtlık aktifleşiyor ki 29 Temmuz'a kadar da devam ediyor. Bu da para ve borç dengenizi yeniden yapılandırmanız gerektiğine işaret ediyor. Özellikle başkalarından gelen desteklerde baskı ya da manipülasyon hissedebilirsiniz. 24 Temmuz'da Aslan Burcu'ndaki yeni ay, yeni maddi kaynaklar, yatırımlar ve özdeğer konularında yeni bir sayfa açacak. Maddi gelir elde etmek için yeni bir fikri hayata geçirebilir ya da yeteneklerinizi kazanca dönüştürmek isteyebilirsiniz. Ancak Plüton karşıtlığı var bu yeni aya. Bazı krizleri de beraberinde getirebilir. Güç savaşlarına, manipülasyonlara karşı dikkatli olun. 25 Temmuz'da Venüs ve Mars arasında oluşan kare açı sosyal çevrenizde kıskançlıklar ya da gizli gerilimlere neden olabilir. İkili ilişkilerde iletişime dikkat etmeniz gereken bir gün. Zaten Merkür de retroda. 31 Temmuz'da Venüs Yengeç Burcu'na geçecek. İmajınızı yenilemek, görüntünüzü tazelemek, kendinize bakım yapmak harika bir dönem bu konularla ilgili. Ancak aynı gün Venüs Koç'taki Satürn'e ve Neptün kavuşumuna kare yapıyor olacak. Bu da kariyer alanında baskı hissetmenize neden olabilir. Hem görünür olmak isteyip hem de geriye çekilme
arzusu duyabilirsiniz. Dengenizi iyi kurmanız gereken bir dönem. Yükselen yengeçler, bu ay hem içsel hem de dışsal anlamda dönüşeceğiniz, ilişkilerinizi sorgulayacağınız ve hayatınıza yeni yönler vereceğiniz güçlü bir ay olacak. Kendi ışığınızın farkına varın ve gökyüzünün size sunduğu fırsatları cesaretle değerlendirin. Verimli bir ay geçirmenizi, mutlu bir ay geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.